Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Fiyat aralıklarına göre öneri serimizde bence şu an için alınabilirlik düzeyi olarak en alt düzeyi kabul ettiğim 5000 ile 7500 TL aralığındaki en iyi telefonları birlikte kısaca inceleyeceğiz. Açıkçası şu an için piyasaya baktığımız zaman Eylül ayı itibariyle telefon piyasası tam anlamıyla berbat hale geldi. Burada fiyatlarda inanılmaz derecede artışları görebiliyoruz. Artık bu fiyatlara orta sınıf cihaz bulmak inanılmaz derecede zorlaşmış durumda. Yine de bu listedeki 4 telefon ne istediğinize bağlı olarak değişse de en azından 3 yıl boyunca sorunsuzca götürecektir. Bu listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri, hatta bazılarının da uzun kullanım testleri bulunuyor. Cihazları incelerken kartlar kısmına koyacağım. Oradan da o videoları izleyebilirsiniz. Ve bu telefonların güncel fiyatları için linkleri de koyacağım. Oradan da her zaman kontrol edebilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu tarz teknoloji içeriklerinden haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz ilk olarak en uygun fiyatlı telefonumuzla incelemeye başlayalım. Redmi Note N'te 6.43 inç boyutunda 1080'e 2400 Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuna sahip AMOLED bir panel kullanılmış ve bu ekranımız DCI-P3 renk uzayını da destekliyor ve 1100 nite varan maksimum parlaklığı da kesinlikle yeterli seviyede diyebilirim. Note N'in donanım kısmında Helio G95 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemcimizle birlikte Note N PUBG'de akıcı ve dengeli grafiklerde 60 FPS, HD ve HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Bu telefon özellikle hem ekran kalitesi olarak üst düzey beklentileri olanların hem de oyun tarafında yüksek performans isteyenlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir model. Bunun yanında telefonumuzda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı da bulunuyor. Kamera kısmında 64 megapiksel f1.79 diyafram açıklığında HDR yapay zeka destekli güzel bir ana kamera kullanılmış. İkinci kameramız 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımızda 2 megapiksel f2.4 makro ve derinlik algılama kameraları. Note N'in ön kısmında ise 13 megapiksel f2.45 diyaframla gelen yine HDR ve yapay zeka desteğini bünyesinde barındıran güzel bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında arka kamerayla 4K 30 FPS'te, ön kamerayla ise Full HD 30 FPS videolar çekebiliyoruz. Redmi Note N'te 5000 mAh'lik bir batarya ve 33 Watt hızlı şarj desteği bizlere sunuluyor. Kutu içeriğimizden de 33 Watt'lık adaptörün çıktığını söyleyeyim. Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkan Note N 8.29 mm'lik kalınlığa ve 178 gramlık bir ağırlığa sahip. Buna ek olarak stereo hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun IP53 sertifikasıyla suya ve toza karşı da korunduğunu söyleyeyim. Listemizin ikinci sırasında Galaxy M23'ü görüyoruz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. PUBG'de akıcı grafiklerde 40 FPS civarında takılma, kasma, doğma problemi olmadan oynatabilirken zaten bu telefonun amacı genel olarak oyun odaklı bir kullanım değil, gündelik kullanım ve kamera özelinde olduğunu söyleyeyim. Kamera tarafında M23'te arka tarafta 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframla bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Pek fazla oyun oynamadan gündelik kullanımda 2 günde zorlayabilecek bir bataryasının olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Snapdragon 750G gerçekten verimli çalışan bir işlemci. Bu sayede çok iyi bir batarya performansı sağlıyor. Galaxy M23 8.4 mm'lik kalınlığa ve 198 gramlık bir ağırlığa sahip. Malzeme yapısına değinirsek hem çerçeveler hem de arka kapağımız plastik bir yüzeyle geliyor. Yazılım tarafında Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen M23'te mono hoparlörlerde bulunuyor. Galaxy M23 suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılık bulundurmuyorken telefonumuzun güvenlik kısmında hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Listemizin 3. sırasına geçtiğimizde Realme 8'i görüyoruz. Tasarımsal açıdan kendi fiyat bandındaki en beğendiğim cihaz diyebilirim. Kasa yapısı olarak hem arka kapağımız hem de çerçevelerimiz plastik
fantastik bir yapı ile gelirken ekran kısmında 6.4 inç AMOLED ve 90 Hz yenileme hızına sahip olan oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. 1000 nit maksimum parlaklıkta bu cihazın ekran yönündeki en önemli avantajlarından. Yonga seti kısmında Helio G95 gibi çok yüksek performanslı bir işlemciyi görebilirken 6 GB RAM cihazımıza konumlandırılmış. Realme 8 oyun odaklı kullanımlarda bizi ciddi manada memnun edebiliyor. Kamera tarafında ana kameramız 64 megapiksel f1.79 diyaframla gelirken ikinci kamera 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve yine 2 megapiksellik makro kamerayı görebiliyoruz. 16 megapiksellik bir kameramız da ön tarafta bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımızda fiyatının en iyilerinden diyebilirim. Video tarafında ise 4K 30 FPS'te EIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Batarya olarak Realme 8 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1'i görürken mono hoparlörlere de sahip olduğunu söyleyeyim. Suya ve toza karşı ise Realme 8'de herhangi bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Listemizin 4. sırasında Xiaomi Redmi Note 10 Pro ile karşılaşıyoruz. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Redmi Note 10 Pro depolama alanı olarak yalnızca 128 GB'lık depolama alanıyla geliyor ve bizlere 6 ve 8 GB'lık iki farklı konfigürasyonun sunulduğunu belirtelim. Kamera kısmında arka tarafta dörtlü kamera paketi bizleri karşılıyor. Ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksel f2.2 ekstra geniş açı, 3. kamera 5 megapiksel f2.4 makro çekim ve son olarak 4. kameramızda 2 megapiksel f2.4 portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca EIS desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Ön kameraya baktığımız zaman 16 megapiksel f2.2 HDR yapay zeka destekli portre modunda da fotoğraflar çekebilen bir kamera bizleri karşılıyor. Video tarafında 1080p 30 FPS'te EIS desteğiyle videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro suya ve toza karşı ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Evet dostlar, şimdi bir toparlamak gerekirse öncelikle listemizin en uygun fiyatlı telefonundan yani Note 10 S'ten başlayalım. Eğer kanalımızı takip ediyorsanız uzun zamandır fiyatı artsa da azalsa da tüm listelerimize girmeyi başaran bir telefon. Bunun en büyük sebebi hem kamera olarak olsun, hem ekran olarak olsun, hem performansıyla, bataryasıyla gerçekten genel bütünlüğüyle fiyat performans olarak her zaman zirvede olmayı başardı. Redmi Note 10 S benim uygun fiyatlı telefonlar arasında gönül rahatlığıyla önerdiğim tek telefon diyebilirim. Burada baktığımız zaman şu anki fiyatıyla 5500 TL civarında oyun içinde, kamera içinde gayet alınabilecek bir cihaz. Galaxy M23'te özellikle kamera ve batarya performansı sizin için önemliyse ve daha sade, stabil, kullanımı kolay bir arayüz istiyorsanız bu noktada gayet mantıklı bir seçenek olarak önümüze çıkıyor. Eğer oyun performansına daha çok önem veriyorsanız ve biraz daha tasarımı güzel olan özgün bir cihaz kullanmak istiyorum dediğinizde de Realme 8 şu anki 6000 TL yani $300 bandındaki fiyatıyla alınabilecek en iyi seçenekler arasında. Bu cihazların hepsinden segment olarak da daha üstün bir seviyede bulunan Redmi Note 11 Pro'da uzun zaman sonra listemize girmeyi başardı. Çünkü rakiplerinin fiyatları o kadar arttı ki Note 10 Pro şu an için alınabilir bir düzeyde diyebilirim. Galaxy A52, A52s gibi rakipleri 8000-9000 TL sınırını çoktan geçmiş durumda. Note 10 Pro şu anki 7000 TL bandındaki fiyatıyla Snapdragon 732G işlemcisi, 108 megapiksel
Samsung ISOCELL HM2 sensörü ve bunun dışında ekran tarafında 120 Hz AMOLED ve gerçekten kaliteli bir paneli sunmasıyla benim gönül rahatlığıyla önerebileceğim ve şu an için bir telefon alacak olsaydım büyük ihtimalle Redmi Note 10 Pro'yu bu fiyat bandında tercih ederdim. 6 GB ve 8 GB olarak iki farklı RAM ile geliyor. Burada baktığımız zaman aradaki fiyat farkı 800 TL civarında diyebiliriz. Bu farkı vermeye değer mi derseniz bence kesinlikle değecektir. Uzun ömürlük açısından ileride gelecek olan güncellemeleri, uygulamaların daha çok RAM miktarına ihtiyaç duyacağını düşündüğümde 8 GB RAM'li modeli almak sistemi daha rahat ettirecektir. 6 GB RAM de kesinlikle üzmez ancak 8 GB bize daha akıcı ve pürüzsüz bir deneyim veriyor. Bu fiyat bandında inanılmaz derecede bir telefon kalabalığı var diyebilirim. Bu liste haricindeki şu an için herhangi bir telefonu kesinlikle önermiyorum. Son olarak bana destek vermek ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşça kalın.